Kanalımdan herkese selamlar. Bu videoda Sıla bebeğin saçlarını nasıl yaptığımı anlatacağım. Peruk şeklinde yaptım. Saçlarının boyutları, saç tellerinin boyutları farklı. Ön kısımda kademeli şekilde yaptım. Düzleştirmeye çalıştım arkadaşlar. Pek düz olmadı. Saç düzleştirici ile yaparsanız daha düzgün olabilir. İsterseniz kıvırcık da kalabilir. Düzleştirmeye de bilirsiniz. Ben bu bebeğime böyle bir saç uyguladım. Şöyle saçları öne aldığım zaman farklı bir görüntüsü oluyor. Gayet güzel duruyor arkadaşlar. Sadece bu bebeğe uygulamanız şart değil. Kafasının ölçüleri Sıla bebeğe yakın olan diğer bebeklerde de bu saç şeklini uygulayabilirsiniz. Yapımı kolay arkadaşlar. Zor değil. Çok sık olmayan bir saç. Şimdi saç yapımına geçiyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum ve beğenilerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Kahverengiyi kullanacağım. Genelde bu tonu seviyorum arkadaşlar. 493 Alize Cotton Gold 2,5 milim tığ kullanacağım perukta. Şimdi sihirli halka yapıyorum. Şöyle çeviriyorum arkadaşlar sihirli halkayı yaparken. Sonra buradan tığımı geçirip bir tane zincir çekiyorum. Sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. Normal sık iğne yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben de şu anda normal sık iğne yapıyorum. 6 tane sık iğne yaptım. Şimdi ikinci sırada çift yapacağım. Her birine 2 tane yapacağım. 6 tane çift yapacağım. İkinci çift, üçüncü çift, dördüncü, beşinci ve altıncı. Sayım 12. Üçüncü sırada bir tek yapıyorum. Bir çift yapıyorum. Aynı kafada yaptığımız gibi bir tek, bir çift. 6 kere yapacağım. Bir tek, bir çifti 6 kere yapacağım. İşaretimin olduğu yere kadar. Sihirli halkayı sıkıştırdım. Toplam 6 kere arttıracağız. Geleceğiz. Tamamladım. Sayım 18 sık iğne oldu. Dördüncü sırada 2 tane ördüm. Bir tane çift yaptım. 2 tek, bir çift yaptım. Bunu 6 kere yapacağız. Yine 2 tek, bir çift şeklinde 6 kere, toplam 6 kere arttırma yapacağım. Tamamladım arttırmalarımı. Sayım 24 sık iğneye çıktı. Şimdi 5. sırada 3 tane öreceğim. Tek tek, sonra çift yapacağım. 3 tek, bir çift yapacağım. Toplam 6 kere 3 tek, bir çift şeklinde arttırma yapacağım. 3 tek, bir çift 6 kere yaptım. Sayım 30'a çıktı. Bu arada bebeğimin dudağını değiştirdim arkadaşlar. Kafa videosunda önceki dudak şekli de bu dudak yapımı da ikisi de mevcut. Hangisini isterseniz, hangisi hoşunuza gidiyorsa onu yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi peruğumuza devam edelim. Buradan başladım. 50 tane zincir çektim. Şimdi ikinci zincirden başlıyorum. 1 2
3, 4 tane sık iğne yaptım. Zincirin diğer kısmını, diğer kalan kısmı tekli trabzanla dolduracağım. Böyle tekli trabzan üzerine doluyorum. Bir kere de üçünü topluyorum. Bu şekilde bir tane sık iğne kalacak burada. Bir tane zincir kalacak. Onun içine sık iğne yapacağım arkadaşlar. Şimdi bir zincir kalana kadar bu şekilde dolduruyorum. Zincirin tek kanadına batıyoruz. Burada bir tane zincir kaldı. Onun içine sık iğne yapıyorum ve hemen sıradaki sık iğneye ilmek kaydırma yapıyorum. Yine 50 tane zincir çekeceğim. Aynı bu saç teli gibi 4 tane sık iğne, şuraya kadar tekli trabzan, en son zincire de sık iğne yaparak bu saç telinden 6 tane daha yapıp geleceğim. 7 tane saç teli yaptım 50 zincirle. Son 7. Saç telini bağlarken bir tane atlayacağım. Bir tane atlayarak bağladım. Şimdi 45 tane zincir çekeceğim. 45 tane zincir çektim. İkinci zincirden başlıyorum. Yine aynı şekilde 4 tane sık iğne yapacağım. Saç tellerimizin uç kısmı hep aynı arkadaşlar. 4 tane yaptıktan sonra tekli trabzanla son zincire kadar yapacağım. Son zincire sık iğne yapacağım. Oraya kadar yapıp geliyorum. Tamamladım. Sondaki sık iğneyi de yapıyorum. Son zincire. Burada da bir tane atlayacağım arkadaşlar. Ara ara atlıyorum. Burada 3 kere üst üste atlayacağım. Şimdi 40 tane zincir çekeceğim. Bunda 45 tane çektim. Bunlar da 50 idi arkadaşlar. Şimdi beşer beşer düşürüyorum. 45. Bunu da 40 çekeceğim. 40 tane zincir çekip saç telini yapıp geliyorum. Saç telimi yaptım. 40 zincir üzerine. Şimdi yine bir tane atlıyorum. Yanındakine ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi 35 tane zincir çekeceğim. 35 zincir çekeceğim. Yine aynı şekilde saç telimi yapıp geleceğim. 35 zincir üzerine saç telimi yaptım. Artık burada atlamıyorum arkadaşlar. 3 tanesinde atladım. Şunlarda. Son 7.'de atladım. 50 zincirle olan. 45 zincirle olan da atladım. 40 zincirle olan da atladım. Şimdi 35 zincirle saç telimi yaptım. Atlamadan hemen dibindeki sık iğneye bağlantı yaptım. Şimdi 30 tane zincir çekeceğim. 30 zincir çekip saç telimi yapacağım. Saç telimi yaptım 30 zincirle. Hemen yanına atlamadan bağladım. Şimdi bir tane daha 30 zincirle yapacağım arkadaşlar. Burası tam ön ortası. Saçımızın tam ortası arkadaşlar. Öne gelecek olan kısım. 30 zincir çekeceğim. Saç telimi yapıp geleceğim arkadaşlar. Saç telimi yaptım. 30 zincir üzerine ilmek kaydırma ile hemen yanına bağladım atlamadan. Şimdi 35 tane zincir çekeceğim. Yine saç telimi yapıp geleceğim. 35 zincirli saç telimi yaptım. Şunlar 30 arkadaşlar. Bu 35. Şimdi geri döndük yapıyoruz. Yani bu tarafta yaptığımızın tersini yapıyoruz. 35 zincir üzerine yaptığım saç telini de atlamadan bağlıyorum hemen dibine. Şimdi 40 tane zincir çekeceğim ve saç telimi yapıp geleceğim. Saç telimi yaptım 40 zincir üzerine. Şimdi bu 40 zincirle yaptığım saç telini bağlarken atlayacağım yine. Bir tanesini atlayacağım. Yanındakine ilmek kaydırma yapacağım. Şimdi 45 tane zincir çekeceğim. Saç telimi aynı şekilde örüp geleceğim.
45 zincir üzerine saç telimi aynı şekilde yapıyorum arkadaşlar. Şimdi atlayarak yine bağlayacağım. Bunu atlayacağım. Sıradaki sık iğneye ilmek kaydırma yaparak birleştirdim. Şimdi 50 tane zincir çekeceğim. Yine aynı şekilde saç telimi yapıp geleceğim. 50 zincir çekerek saç telimi yaptım. Şimdi 50 zincir üzerine saç telimi yaptım. Yine bir tane atlıyorum. Sıradakine bağladım. Bir zincir çektim. Çekeceğim arkadaşlar. 50 zincir çekeceğim artık bundan sonra. 50 zincir üzerine 8 tane daha saç teli yapacağım arkadaşlar. Bakın bunu yapacağım. Sonra bunun üstüne 3, 4, 5, 6, 7, 8 kere daha 50 zincir çekerek saç telimi yapacağım. Onların aralarında atlamayacağım arkadaşlar. Atlamadan yapacağım. Hemen dibine bağlantı yapacağım. Aynı buralarda yaptığımız gibi. Şimdi saç tellerimi tamamlayıp geleceğim. Peruğu tamamladım arkadaşlar. Dediğim şekilde saç tellerini yaptım. Bitti. Şimdi ben düz olmasını istiyorum. Saç tellerinin hafif uçları böyle dönük olsun, düz olsun istiyorum. O yüzden önce ütüyle ben ütüleyeceğim. Böyle kısım kısım. Şöyle önce 4'er 5'er tane ikişer ikişer böyle hepsini yapacağım arkadaşlar. Şu öndekileri de ön ortada 30 zincirle çektiğimiz saç telleri bunlar. Onları da yapacağım, ütüleyeceğim. Çok fazla uçlarını böyle hafif, zaten onlar çok kıvrılmıyor. Diğerlerini daha düzleştirmeye çalışacağım arkadaşlar. Bu kadar düzleştirdim arkadaşlar. Bu benim için şimdilik yeterli. Peruğumuzun ters yüzünü kullanacağız. Buradaki başlangıç ipini iç tarafa çekiyorum. Şimdi ön tarafa neresini yerleştireceğiz arkadaşlar? En önde 2 tane 30 zincirle yaptığım saç teli var. Onu buluyorum, bakın burada. İkisi aynı. ...30 zincirle yaptığım saç telini ortadan böyle yapacağım arkadaşlar. Öncelikle şu tepesini, bakın tepesini buradaki kafadaki tam orta noktaya iğneliyorum. Bunlar da 30 zincirle yaptığım saç telleri. Bunlar ön ortaya gelecek. Tam böyle ön ortaya gelecek. Öncelikle şu öndeki ikişer saç telini, yani 4 tane saç telini bırakıyorum. Burası tam ortası. Yerleştirmek de önemli arkadaşlar. Dikkat edin. Buradan 3. saç telini gözün hemen kenarına, şuradan
iğneliyorum. Diğerini biraz aşağıdan. Diğerini de kulağın üstüne. Şu şekilde. Diğer tarafı da aynı şekilde yapalım. Bu 2 tane kaldı. Bu 2 tane de kalıyor. Üçüncüsünü kirpiklerinin kenarına şöyle üst kısımdan, kaşın biraz üstünden, diğerini yanına hemen iki tarafın eşit olmasına dikkat edelim. Bunu da kulağın üstüne. Bu öndeki iki saç telinde arkadaşlar tamamen serbest bırakmayacağım. Şöyle biraz yan tarafa ittirerek bu şekilde sabitledim. Bakın burası böyle oluyor. Diğerini de şimdi arka taraf daha kolay. Arka tarafı yapmadan önce arkadaşlar önce şu tepeyi silikon tabancasıyla yapıştırmak istiyorum. Bakın şöyle sıkıyorum buraya. Daha sonra sırayla bütün saç tellerini buraya yerleştireceğim. Şu arka kısmı da bakın şöyle burada birleştirdikten sonra ben kalemle çiziyorum arkadaşlar. Şöyle şurası tam kulağın bittiği nokta. Şöyle biraz tabi sık iğne spiral örüldüğü için şu kısma sabitleyeceğim. Şöyle tam ortadan başlıyorum. Bir iki tane oraya iğneleyeceğim. Önce iğnelememiz gerekiyor. Eğer silikonla da yapıştıracaksak iğnelemeden kesinlikle tasarlamadan yapıştırmaya geçmeyin. İğnelemem bitti arkadaşlar. Bakın şurayı biraz yukarıdan yaptım, işaretlediğim yerden. Yani çok aşağı inmesine gerek yok. Yarım santimde yukarıdan yapıştırabilirim. Eğer dikmek istiyorsanız arkadaşlar, silikonla yapıştırmak istemiyorsanız buradan iplikle önce bu taban çevresini dikin. Sonra buralardan böyle tutturacaksınız. İnce ipin iki katını ayırarak böyle hepsini tutturabilirsiniz. Ben silikonla nasıl yapıştırdığımı şimdi size göstereceğim. Önce şuradan başlamak istiyorum arkadaşlar. Şu kulak üstünden silikon tabancamı aldım. Silikonu kesinlikle kenarlara taşırmadan tek tek açarak arkadaşlar, ya da ikişer ikişer. Şimdi ilk başta tek tek açıyorum ben. Bakın bu işaretlediğim yerin biraz üstünden yapacağım.
Yani kulağın ortasından hizalayacağım. Şimdi bu öndekileri çok az yapacağım. Bu kadar. Bu silikon uzantıları temizleniyor arkadaşlar. Saça bulaştırmadıktan sonra uzantı olarak bir sıkıntı yok. Bakın yapıştırdığım zaman kesinlikle çıkmıyor ve iz de olmuyor. Böyle dikme izi olmuyor arkadaşlar. Yalnız silikon biraz hassas çalışılması gerekiyor. Bakın bazı yerlerine ufak da olsa minik minik bulaşmış. Burada videonu çekerken arkadaşlar biraz acele ettiğim zaman tabii ki farklı sonuçlar çıkabilir. O yüzden dikkatli yapıştırmanız gerekiyor arkadaşlar. Saçlarını biraz daha düzleştirdim. Bakın böyle. Silikon kaldıysa arkadaşlar pastel boyayla, toz pastel, şöyle minik minik dokunuşlar yapabilirsiniz. Çok belli değil ama onu göstermek istedim size. Bakın burada da daha sonra yüzüne de biraz makyaj yapacağız. Onu kıyafetlerini yaptıktan sonra göstereceğim.